Geçmişten aldıkları çeşitli ilhamları kendi dönemlerine başarılı bir şekilde yansıtabilen filmlere iyi film diyebiliriz. Ama bir de Matrix gibi bu ilhamları sadece birleştirmekle kalmayıp üzerine de çok özgün, yenilikçi bir tarz ortaya koyan ve kendinden sonra gelecek filmlere ilham kaynağı olan çok başarılı filmler vardır. Bilim kurgu dediğimizde işte Stanley Kubrick'in A Space Odyssey veyahut da Blade Runner belki başlıcalarıdır. Zaten bu filmde de o filmlerin ilhamları var. Ama Akira'nın da var. Özellikle Ghost in the Shell bu film için çok önemli. Filmin yönetmeni olan Wachowski kardeşler muhtemelen bu filmi ilk yazdıklarında ve stüdyolara sunduklarında o kadar karışık ve anlaşılması zor bir konseptti ki yapımcıların kafasında bir örnek oluşabilmesi için Ghost in the Shell'i göstermişler. Peki Matrix bir cyberpunk filmi mi? Kısmen evet. Her halükarda bir bilim kurgu filmi ama bundan ibaret değil. Çünkü Matrix filminin içerisine çok sayıda felsefi ve dini öğe de harmanlanmış. Wachowski kardeşlerin çıkış filmi oldukları için midir bilinmez. Son derece özen gösterdikleri bir film. Çok akıllı davrandıkları bir nokta kafalarındaki o konseptleri vizualize edebilmek için başarılı kişilerden yardım almaları. Bu nedenle sadece o ikisinin müthiş inovasyonu, müthiş yenilikçiliği şekline indirgemek biraz diğer isimlere haksızlık olur. Bunlardan mesela en belirgeni bu bullet time efekti. Bu filmde ilk defa kullanılıyor ve bunu Wachowski kardeşler değil, oradaki bir görüntü yönetmeni yapıyor. Kıyafetinden, ışığına, montajından, görsel efektlerine bu filmde akılda kalıcı, sonraki filmlere müthiş derecede ilham verecek o sahnelerin tamamı müthiş bir takım çalışmasının eseri. Bir de en baştan şunu söylemem gerekiyor. Bu filmi sizin için birileri yorumladığında işte ne bileyim bir Yahudilik propagandası, bir ateizm propagandası, bir Hristiyanlık propagandası vesaire şeklinde sadece dar bir konsepte indiriyorsa anlayın ki o filmi tamamen yanlış anlamış demektir. Bu film sanki çok iyi yapılmış bir yemeğe benziyor. Ben zaten filmleri genelde de yemeğe benzetirim. Geçmişten aldıkları bu değişik malzemeleri çok iyi bir şekilde katmışlar, harmanlamışlar. İçerisine böyle bir takım yeni şeyler katılmış. Ama bunu yaparken çok belirgin olmamaya, çok keskin olmamaya özen gösterilmiş. Yoruma açık bırakılmış. İnsanların kendi anlayışlarını kullanmaları için zemin hazırlanmış. Bu nedenle böyle belli alanlara sıkıştırmaya çalışanlar bu filmi kesinlikle tam olarak doğru anlamamış demektir. Daha Trinity ve Neo'nun ilk karşılaşmasında cevap değil soru önemli gibi felsefi bir girişle başlıyoruz. Sık sık böyle üst perdede felsefi diyaloglar var. Karşımızda bir Neo karakteri, onun karşı kutbu olarak da Ajan Smith. Henüz bu iki kutup belirgin değil. Neo'nun yavaş yavaş içinde bulunduğu dünyadan sıyrılmaya çalışmasını görüyoruz. Yani başta da bahsettiğim o uyanış mücadelesi. Bir de karakter olarak kendi önüne sunulan tercihleri asla doğrudan doğruya kabul etmeyen bir inatçı bir aksi yanının olduğunu da görüyoruz. İleride Neo'yu anlamak için bu karakterini de iyi özümsememiz gerekiyor. Mesela Morpheus'la buluşmak için, o şüphelendiği Matrix dünyasının dışına çıkabilmek için Trinity ile buluşuyor. Arabada kendisine ama sert davranıldığında, bir tercihe zorlanıldığında arabadan inmek istiyor. Fakat Trinity onu bu yolu biliyorsun, yolun sonunda ne geldiğini biliyorsun, buraya neden geldiğini de biliyorsun, niyetini hatırlatarak geri ikna ediyor. Burada Morpheus'la olan konuşmalar çok önemli. İnsanın rüyada olduğunu anlaması için mesela uyanmasının şart olduğunu söylüyor. Yani Neo o rüyadan uyanmayınca rüyada olduğunu da anlayamıyor. Diğer bütün insanlar gibi. Veyahut da Neo o gördüğü şeyleri zaten inanma moduyla değil de birazdan zaten uyanırım şeklinde görüyor. Bütün bu yönleriyle baktığımızda Morpheus'un işte Neo'ya o içinde bulunduğu dünyayı tarif etmek için zihinleri esir alan bir hapis tarifini kullanması çok anlamlı. Morpheus karakteri kaderci bir karakter olmuş oluyor. Kahinin, ki bu kahin de Yunan mitolojisindeki Delphi kahininden esinlenmiş. Kendisine söylediği şeye o kadar çok inanıyor ki hiçbir şekilde bu inancından sarsılmıyor. Neo ise konsept olarak kadere karşı çıkıyor ve kendi hayatını, kendi kararlarını kontrol etmek istiyor. Burada da kendisine sunulan işte sen seçilmiş kişisin retoriğini kabul etmiyor. Bu arada kahin de doğrudan doğruya hiç kimseye sen şöylesin, sen böylesin demiyor dikkat ederseniz. Herkesin kendi duymak istediği veyahut da kendi tekrar ettiği o cümlelerin tekrarını yapıyor. Altını çiziyor. Evet diyor, hayır diyor, sen ne düşünüyorsun diyor. Yani insanları yönlendiriyor. İnsanları kendi inançlarıyla yüzleşmeye itiyor. Ve sonuç olarak Neo mesela seçilmiş kişi olduğuna inanmıyor. Ama buna inanmıyor olması seçilmiş kişinin yapacağı şeyleri yapabileceğine inanmasına da engel olmuyor. İşte bunu ileride vereceği tercihte göreceğiz. Hiç kimsenin daha önce yapmadığı, cesaret edemediği veyahut da mümkün değil diye düşündüğü şeyleri
yapıyor ve bunu neden yaptığını sorduklarında da olacağına inanıyorum, kendime inanıyorum diyor. Seçilmiş kişiden beklenen, seçilmiş kişiyi seçilmiş kişi yapan özellik, ama o kendisini seçilmiş kişi olarak görmüyor. Sadece yaptıklarıyla, kendisini ona inandırdığı için seçilmiş olmuyor. Yaptığı şeylerle seçilmiş oluyor. Matrix'te tabii ki gerçek sorgulanıyor. Gerçek dediğimiz şey acaba sadece beynimize gelen bir takım elektrik sinyalleri mi diye insanlara, hatta Ajan Smith sonraki yaptığı bir konuşmada mükemmel bir dünya sunulduğu halde insanların bunu kabul etme işi, bu nedenle de bilgisayarların gerçekliğe yakın bir dünya, yani acısıyla tatlısıyla her şeyle beraber bir dünya oluşturduğunu görüyoruz. Ve bize inandığımız şeyin gerçek olduğu söyleniyor. Kim neye inanmak isterse, hangi gerçeğe inanmak istiyorsa onu gerçek olarak görüyor. Mesela hain rolündeki Cypher karakteri yeniden Matrix'e geri dönmek istiyor. Çünkü ona sunulan gerçeklikten memnun değil. O fake gerçekliği gerçek olarak kabul etmek istiyor. Burada insan psikolojisine, insanların içinde yaşadığı şartlara vesaire çok ciddi göndermeler var. Matrix'e baktığımızda çok orijinal, çok yeni bir anlatım görmüyoruz aslında. Hristiyanlıkta, Yahudilikte, diğer birçok dinde veyahut da kültürde olan, beklenen bir omnipotent, çok güçlü, müthiş özellikli bir kişinin insanları içinde bulundukları sefaletten, sefillikten kurtarması hikayesi var. Wachowski kardeşler zaten dini hikayelerden esinlendiklerini de gizlemiyorlar. Filmde verilen isimler bile doğrudan doğruya buna işaret ediyor. Mesela gemilerin adı Nebukadnezar. İnsanların kurduğu son şehrin adı Zion. Eski ahitte geçen hikayeye göre Tanrı insanları cezalandırıyor. Zion'u yok ediyor ve insanlar Nebukadnezar'la Babil şehrine gidiyorlar. Trinity'nin Hristiyanlıktaki kutsal üçlemeye işaret etmesi, Neo'nun isminin bu dini öğelerle paralellik göstermesi, Morpheus, kahin, seçilmiş kişi, insanlığı kurtarmak vesaire diyebileceğimiz birçok olgu bu filmde Hristiyanlığın ve Yahudiliğin anlatısından esinlenmiş oluyor. Dediğim gibi Wachowski'ler birçok farklı kaynaktan ilham almışlar. Hepsini filmin içerisinde sentez etmeye çalışmışlar. Bir tarafın baskın olduğu, bir anlatının diğerlerinin üzerine çıktığı bir durum da söz konusu değil. Hepsinin içerisinde bir film oluşturulmuş, bir hikaye anlatılmış, bu hikayenin öğeleri olarak kullanılmış. Ama Matrix'teki yenilik ve çarpıcılık bu kötü rolündeki unsurun robotlar olması, yapay zeka olması. Neo uyandığında, o kendisini içinde bulunduğu korkunç küvezde bulduğunda izleyici olarak biz de büyük bir şok yaşıyoruz. Hele ki bunu 1999 yılında sinemadan çıktığınızda düşünün. Günümüzdeki kadar yapay zekanın ilerlemişliği hiçbir şekilde söz konusu değil. O dönemlerde robot, makine, yapay zeka, yazılım vesaire dediğimizde kafamızda oluşan görseller, konseptler bu filmdekinden çok uzak. Matrix'te ise organizmalara benzeyen, son derece detaylı, korkunç görüntülü ve insanların üzerinde tam bir hakimiyet kurmuş robotlar var, yapay zeka var. Sadece bu değil, Matrix dünyasındaki o ajanların da omnipotent olması, her şeye güçlerinin yetmesi, her yerde olmaları, yani bir anlatı var. Onlara karşı hiçbir şekilde kimsenin gücünün yetmemesi, onları görünce herkesin kaç demesi. Yani karşımızdaki bu makineler ve yazılım kötülüğü 1999 yılı için zaten çok ileri bir durum. Ama günümüzde de baktığımızda hala çok güncel ve çok daha iyi hayal edebileceğimiz şekle gelmiş durumda. Zaten filmde bana kalırsa daha ziyade ağır basan unsurlar felsefi unsurlar. Dini anlatıdan ziyade bu felsefi tartışmalar bu filmde kendisini çok yerde belli ediyor. Bir defa filmin genel hikayesi Eflatun'un ünlü mağara ve gölgeler örneğiyle müthiş derecede örtüşüyor. Tıpkı bu örnekteki gibi katman katman gerçeklik sorgulanıyor. Hatta bunun doğrudan doğruya söylendiği sahneler de var. Yaşadığımız tecrübeler mi bize gerçekliği ve inanmamız gereken şeyleri söyler, yoksa kahin gibi dışarıdan gelen bilgiler, bize dışarıdan kim olduğumuzu söyleyen veriler mi? Neo'nun o kahinle olan konuşmasında çok felsefe var. Zaten kapısının girişinde yazan o cümle tamamen felsefede karşımıza çıkan bir cümle. Neo'nun davranışlarından hoşuma giden, kendisini özel biri olarak görmeyip, kendisini seçilmiş olarak görmeyip yine de yapacağı şeye inanması ve bunu yapmak için son derece kararlı olması. İnsan hayatında, toplumda zaten böyle ilkleri yapan kişiler genelde böyle karakterdedir. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği veyahut da yapmasını mümkün bile görmediği şeyleri yaparlar ama bunu yaparken de son derece tevazu içerisindedirler. Bu arada insanlardan nefret ettiğini, onların kokularına dayanamadığını söyleyen Ajan Smith de aslında insani özellikleri taşıdığını göstermiş oluyor. Bilgisayar programının kokulardan rahatsız olması gibi bir durumu olamaz. Bir nefret kavramının bilgisayarda yeri yok aslında. Ama Ajan Smith de Neo gibi bir uyanış yaşıyor. O da bir insanlaşma çabasının içerisinde bir nevi. Bunlardan zaten en ironiyi de insanları virüs olmakla suçlayıp kendisinin ikinci
bölümde bir virüse dönüşmesi ve her yerde çoğalması. Bir de bir ironik durum daha var. O da robotların insanlara siz virüs gibisiniz, biz de sizin ilacınızız, biz sizi tedavi ediyoruz demeleri. Bu söylem mesela Nazi Almanya'sında çok kullanılıyordu. Yahudiler bir virüs, bir hastalık olarak görülüyordu. Naziler de kendilerini onları temizleyen kişiler olarak varsayıyorlardı. Bu söylemi alın, tarihte birçok ülkede azınlıklara karşı kullanıldığını ve aynı bu kafayla, bu mantıkla o insanların soykırımlara ve çeşitli zulümlere maruz kaldıklarını görebilirsiniz. İnsanların insan olmaktan çıktığı, onların ilk önce insanlıktan men edildiği durumda onlara sonraki yapılacak kötülüklerin de önü açılmış oluyor. Neo sonunda yolu bilmek ve yolu yürümek arasındaki farkı görüyor ve bu aydınlanmayı yaşaması için de işte o 303 numaralı odada vurulması, kalbinden vurulması gerekiyor. Öldükten sonra Trinity'nin aşk öpücüğüyle veyahut da artık o kutsal öpücükle diriliş yaşanıyor ve Neo artık yeniden tam anlamıyla uyanmış oluyor. Artık sisteme baş kaldırabilecek, normları yıkabilecek, bütün o saklı dünyaları açıkça görebilecek hale geliyor. Ve filmin sonu da tıpkı Ghost in the Shell'de olduğu gibi bir açık ilanla bitmiş oluyor. Sonraki yıllarda 2. ve 3. bölümde zaten aynen o ilan ettiği gibi oluyor. Matrix bugün hala tartışılan, çok konuşulan bir film. Google'da, YouTube'da Matrix yazdığınızda karşınıza çıkan videoların, açıklamaların, teorilerin haddi hesabı yok. Bu filmle ilgili yazılmış çok sayıda yazı var ve bu yazıların içerisinde bu filmlerin ilham aldıkları, esinlendikleri çeşitli noktalara detaylı bir şekilde değiniliyor. Filmde anlatılması muhtemel olan konular geniş bir şekilde teoriler şeklinde sunuluyor. Bu filmde her şey o kadar dozunda, o kadar yerli yerince yapılmış ki film hiçbir tarafa tam olarak kaymıyor, hiçbir tarafa tam olarak yerleştirilemiyor. Aynı anda hepsinde birden bulunuyor. Garip bir şekilde bu filmin bazı Müslüman ülkelerde yasaklanması durumu var. Birçok insan bu filmde Hristiyanlık reklamı yapıldığı için bu filme tepki gösteriyor. Aynı şekilde açıkça Yahudilik propagandası yapıldığını söyleyen de çok var. İlk dönemlerinde bu film ateizm propagandası yapmakla da suçlanmıştı. Zaten bir noktadan bu derece farklı suçlamalar yapılabiliyorsa kendi anlatımı, kendi hikayesi, kendi teorisi çok güçlü demektir. Açıkçası ben Wachowski kardeşlerin sonraki yıllarda yaptıkları işlere baktığımda bu Matrix'teki kadar özenli ve detaylı bir şekilde başarılı oldukları başka bir film görmüyorum. Zaten 2. ve 3. Matrix bölümlerinde dramatik bir düşüş yaşanıyor. Görselliğin yükselmesiyle beraber konu ve derinlik azalıyor. Seyirci kendisini Keanu Reeves'in oynadığı o Neo rolüne çok iyi koyabiliyor. Zaten artık tamamen çerçevenin dışına çıktığında insanların da Neo'dan soğuması garip bir durum. Halbuki film boyunca anlatıldığı üzere orası bir sanal alem. Her şeyi yapması mümkün teoride. Ama işte bu teoriyi seyirciler o kadar da özümsemiyorlar film izlediklerinde. İnsanlar o Neo'nun eğilerek kurşunlardan kurtulduğu sahneden çok etkileniyor. Oysa orada o Trinity'ye mesela ne diyor? Yeterince iyi değildim diyor. Çünkü vurulmuş oluyor. Asıl yapması gereken kurşunları durdurması. Ama kurşunları durdurmak insana çok fantastik, çok uçuk geldiği için o kadar kabul görmüyor. Matrix'in bu ilk filminde bu uçuşlar filmin en sonuna kalıyor. Bu nedenle izleyici Neo'yu çok seviyor bence. Bununla beraber ben filmde anlatılan konseptlerin birçoğunun en azından ilk izlemede, en azından seyircinin büyük çoğunluğunda hiçbir şekilde karşılık bulduğunu düşünmüyorum. Ama zaten bir filmi çok iyi yapan özellik de budur. Her insanın beğendiği ama aynı zamanda derinliği de olan filmdir. Bir yandan o müthiş görsel efektler, müthiş aksiyon sahneleri tamamen insanları mest ediyor ve insanların bayıla bayıla izlemesine sebep oluyor. Öte yandan da böyle felsefi, dini tartışmalar da yaşanıyor. Sonuç olarak baktığımızda başka filmlerde olduğu gibi böyle bir mesajı bulmak, çıkarmak kolay değil bu filmde. Kendimizi araştırma, kendimizdeki gerçekliği yeniden sorgulama gibi genel kavramlardan bahsedebiliriz. Benim bütün filmde en çok hoşuma giden Neo'nun yapmak istediği şeye inanması ve onu yapması. Bunu yaparken de kendinin özel biri olduğunu düşünmemesi. Neredeyse bütün sosyal çatışmalar bazı insanların kendilerini başka insanlardan daha özel görmelerinden kaynaklanıyor. Kendilerinin, kendi dinlerinin, kendi kültürlerinin, kendi ırklarının seçilmiş olduğuna, üstün olduğuna inanmalarından kaynaklanıyor. Oysa baktığımızda insanlar eşit, makinelerin gözünde hepimiz sadece basit birer piliz. Matrix'in bu ilk bölümünü tekrar tekrar izlemeye değer nadir filmlerden biri olarak kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonraki bölümlerini o kadar tavsiye etmiyorum ama onlar da kesinlikle izlemeye değer. Bu son cümleyle ben o yeşil dünyadan çıkıyorum. Size ise kaliteli seyirler diliyorum.